Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Araştırdıkça derinleşen ve, daha da karmaşık bir hale gelen konulardan bir tanesidir kara delikler. Bilim dünyası için bile, hala oldukça gizemli olan kara delikler hakkında, bilim kurgu filmlerinin de yardımıyla, bazı teoriler var. Peki, bir kara delik içine girildiğinde ne oluyor? Bir kara deliğe yaklaştığınızda ya da, girdiğinizde olacaklar çok enteresan. Geçtiğimiz yıl, tarihin ilk kara delik fotoğrafı yayınlandığında, insanlığın uzayı anlama yolculuğu, daha da anlam kazanmıştı. Ancak bu görüntü, pek çok insan için düşündükleri kadar, etkileyici bir görüntü değildi. Kara delik olarak isimlendirilen kozmik cisim, bir fotoğrafta görebileceğimizden çok daha büyük gizemleri, bünyesinde barındırıyor ve her yeni araştırma ile, konu giderek daha ilginç bir hale geliyordu. Christopher Nolan'ın 2014 yapımı Interstellar, filminde karakterimiz, bir kara deliğin içine girer ve zaman yavaşlaması dışında, çok da büyük olaylar yaşamaz. Elbette, bu bir film olduğu için, başrolü bir anda yok edemezsiniz, ancak gerçekten bir kara deliğin içine girdiğiniz zaman, gerçek başrolün kozmik evren olduğunu, görme ihtimaliniz çok daha fazla. Bir kara delik içine girildiğinde ne oluyor sorusunun yanıtını, Business Insider internet sitesinde yayınlanan, makale ışığında inceledim. Heyecan kaçıran bir spoiler gibi görünse bile, baştan söylemek gerekiyor ki, bir insan, bir kara deliğin içine girdiği, hatta yaklaştığı zaman bile ölecektir. Ancak bu ölüm, düşündüğümüzden daha büyük bir ölüm. Zira ardında kendisine dair en ufak bir iz, atom parçacığı bile kalmayacaktır. Bilim insanlarına göre, galaksimizde yaklaşık 100 milyon kara delik var. Tüm bu kara delikler, farklı boyutlara sahip. Bu noktada en dikkat çekici olan, bir kara delik ne kadar küçük ise, o kadar ölümcüldür bulgusu. Bu detay, bugüne kadar alışık olduğumuz yargılardan, çok daha farklı bir durumu bize gösteriyor. Küçük kara deliklerin, bu kadar tehlikeli olmalarının nedeni, yörünge ile olay ufku arasındaki mesafelerinin, az olmasından kaynaklanıyor. Olay ufku, yani kara deliğe adına veren o karanlık nokta, mutlak kütle çekimini oluşturuyor ve, yayılan bu çekim etkisi, olay ufkundan uzaklaştıkça azalıyor. Küçük bir kara delikte ise, çekimin azalmasına yetecek kadar, geniş bir alan bulunmuyor. Gerçekten bir gün içine girebileceğimiz kadar, gezegenimize yakın olan bir kara delik var. Ve 4641 SGR olarak isimlendiriliyor. Eğer başarırsanız, Dünya'dan Yay takım yıldızı tarafına doğru, 1600 ile 24.000 ışık yılı mesafe ilerleyerek bize en yakın kara deliğe ulaşabilirsiniz. Mesafe konusunda, bu kadar geniş bir çerçeve çizilmesinin en büyük nedeni, kara deliklerin çıplak gözlerle görünmüyor oluşu. Yani orada bir güç var, ancak onu görebilmemizin tek nedeni, kütle çekimi ile etrafına topladığı diğer kozmik cisimler. Bir mağarada duvara dönüp, girişteki insanların gölgesini görmek, orada birilerinin olduğunu anlamak gibi. Doğrudan bir kanıtınız yok, ancak etkisi, yani gölgesi sayesinde, varlığından emin oluyorsunuz. Bu durum, hem kara deliği bulmayı hem de, mesafe ölçmeyi oldukça zor kılıyor. Şans mı, şanssızlık mı bilinmez ama, dünyamıza en yakın kara delik olan, ve 4641 SGR, küçük yani tehlikeli bir kara delik. Kütlesi bildiğimiz Güneş'ten, yaklaşık 3 kat daha fazla. Ancak bu kadar yoğun bir kütle, yaklaşık 6,5 kilometre kadar, dar bir alana sıkışmış durumda. Küçük kara deliklerin bu kadar güçlü olmasının nedeni, her kütlenin belirli bir çekim gücü olmasıdır. Çok geniş bir alana yayılmış, belirli bir kütle çekim gücü, bazen hissedilmez bile olabilir. Ancak dar bir alanda, yoğun bir kütle çekim gücü, gerçek anlamda ölümcüldür. Üstelik bu ölümcül olma durumu, yalnızca insanlar için değil, tüm evren için geçerlidir. Küçük bir kara deliğin sahip olduğu, yoğun çekim gücü etrafındaki tüm cisimleri, gezegenleri, hatta ışığı bile çekecek kadar güçlüdür. Dünyamıza yakın ve bir o kadar da tehlikeli olan, küçük kara delik ve 4641 SGR gibi, bize uzak ve bir o kadar da büyük başka bir kara delik olduğu düşünülüyor. Bu büyük kara delik, Güneş'ten 4,3 milyon kat daha büyük ve, bize uzaklığı yaklaşık 25.000 ışık yılı. Düşünmesi bile korkutucu olan bu görüntü, aslında hiç de tehlikeli değil. Çünkü çekim merkezi çok geniş olduğu için, kütle çekim gücü azalıyor. Bu nedenle tıpkı Ay ve Dünya arasında olduğu gibi, o kara delik ve çevresindeki diğer cisimler arasında, dengeli bir ilişki ortaya çıkıyor. Peki bu kara deliklerin hiç mi güzel bir yanı yok?
Elbette var, ölmeden önce kara deliğin içinde göreceğiniz tahmin edilen ışık oyunları, inanılmaz bir görsel şölen sunabilirler. Bu ışık oyunlarına günlük hayattan bir örnek olarak, genelde Windows Media Player'da müzik çalarken, görünen psikodelik arka plan görsellerine, benzetmesi yapılıyor. Psikodelik ışık oyunlarının nedeni daha önce bahsettiğimiz, kara deliklerin sahip olduğu kütle çekim gücü. Sahip oldukları yoğun kütle çekim gücü sayesinde, ışığı bile çekebilen kara delikler, çektikleri ışığı bir anda yutmuyorlar. Bu nedenle ışık hüzmesi, kara deliğin yörüngesinden yok olacağı olay ufkuna ilerleyene dek eğiliyor, bükülüyor ve heyecan verici görünümlere ulaşıyor.